Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda mandala motif nasıl yapılır onu göstereceğim. Mandala motifimizi yaparken her sıraya farklı renk yapıyoruz arkadaşlar. Her sıranın farklı renkte olması gerekiyor. İlk sıramızı sihirli halka yaparak başlıyoruz. İki tane zincir çekiyorum. Bir kere ipimi doluyorum. İki zincir çektikten sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra iki tane burada 3 zincir çekiyorum. İpimi yine tığıma doluyorum. Öncelikle ipimin iki tanesini alıyorum. Sonra bir kez daha doluyorum ipi. Bakın tam ikili trabzan yapmadan önce bırakıyorum. Tekrar ip alıyorum tığıma. Sonra tekrar ikisini çekiyorum. Sonra tığımda kalan 3 ilmeği çekiyorum ve 3 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar. 2 ilmeği çektim. Bir kere doladım. Sonra tekrar aynı işlemi uyguluyorum. 2 ilmeği aldım. Kalan burada 3 tane ilmek var. Kalan 3 ilmeği çekiyorum. Sonra yine 3 tane zincir çekiyorum. Bu işlemi 6 tane dolgu oluncaya kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Beş tane yaptık. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. Yine 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar sihirli halka üzerine yapmıştık bu dolgularımızı. Şimdi burada kalan ipin ucunu sıkıp gerdiriyoruz. Motifimizin ortasını kapatıyoruz. Son zincirimizi de arkadaşlar 3 tane çektim. Başlangıç noktamızdaki bu zinciri tığımızı batıp şöyle ipimizi tek sıra olarak çekiyoruz. Ben burada ipimi koparacağım için, sağlam olması için bir adet zincir çekiyorum ve buradan kopartıyorum. Yani kesiyorum. Arkadaşlar burada kalan ipi şuradan arka kısımdan yürütüyoruz. Hem sökülme yapmasını engelliyor hem de kötü görünmesini engelliyoruz. Şimdi ipimizi kesebiliriz, kalan iplerimizin parçaları. Motifimizin ilk sırası tamam arkadaşlar. Şimdi ikinci sıraya başlayacağım. Bunun için krem rengi ipim var. Sarı ipimi kaldırabilirim sepete. Bir tane zincir çekiyorum. Boşluğa alıyorum. Boşluktan tığımı batırıyorum.
Buraya sabitliyorum arkadaşlar. 2 tane zincir çekiyorum. Ardından tığıma bir ilmek alıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Yine yarım trabzan yapıyorum. Arkadaşlar bu şekilde. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Yan sıraya geçiyorum. Yine yarım trabzan yapıyorum. Bir kere daha tığıma ip alıp burada önce 2 ilmeği, sonra kalan 3 ilmeği çekiyorum. 3 tane, pardon, 2 zincir çekiyorduk burada. Yine aynı yere yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde dolduracağız. 1 2 bir ilmek aldım. İkili trabzanın yarısını çektim. Tekrar ilmek alıp önce 2 tane ilmeği, sonra kalan 3 ilmeği çekiyorum. 2 zincir çekip aynı işlemi tekrar uyguluyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Pardon, burada yanlışlıkla tamamını çektim. Hemen düzelttim. Son sıraya geldim arkadaşlar. 2 tane zincir çektim. Başlangıç noktamıza tığımızı batırıp birleştiriyorum. Bitirirken yine bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde ikinci sıramız da hazır. Şimdi üçüncü rengimize geçiyorum. Üçüncü sırayı yeşil yapıyorum arkadaşlar. Başlarken yine bir tane zincir çekiyorum. Başlangıç noktamı belirliyorum şimdi. İpimi de bu şekilde araya alıyorum ki fazlalığı sarkmasın. İki zincir çekiyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi bir kere daha doluyorum. Bu sırada 3 tane olacak arkadaşlar. Zincirimizi bu sırada 3 tane çekiyoruz. Şuradaki görüntü beni rahatsız etti. Hemen bunu kopartayım. Her sırada 3 tane yarım trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ipimi bir kere doladım. Bir tane yarım trabzan yaptım. Tekrar bir kere doladım. Yine yarım trabzan yaptım. Tığımda 3 tane ilmek var. Bir kere daha doluyorum. Şimdi hepsini topluyoruz arkadaşlar. Önce 2,
Sonra kalan 4 taneyi 3 tane yan yana yaptığımızda bu sefer 4 tane ilmek kalıyor tığımızda. Bunları topluyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tekrar doluyorum. Alıyorum. Önce 2 taneyi çekiyorum. 2 tanesi kalıyor. Tekrar ip alıyorum tığıma. Tekrar 2 taneyi topluyorum. Tekrar aynı şekilde 2 tane alıyorum. Burada 2 tane kalan 4 taneyi çekiyorum. Sonra zincir çekiyorum. Bu sırada bu şekilde arkadaşlar. Bu işlemi burada gördüğünüz bütün delikleri aynı şekilde uyguluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sıranın sonuna geldim. Üç zincir çekiyorum. Başladığım yere tekrar tığımı batırıp bir zincir çekip burada ipimi kopartıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sırayı yaptıktan sonra motifimiz böyle biraz yamuk durabilir. Bu sizi korkutmasın. İlerideki sıralarda düzelecektir. Emin olun buna. Şimdi kahverengiye başlıyorum. Bir tane zincir çektim arkadaşlar. Alt sırayla burada yeşil sırayla kahverengi ipimi birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra 2 tane zincir çekiyorum. Bu sıraya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüyü yaptım. 4 5 ve 6 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Yan sıraya geçiyorum. Yine aynı şekilde 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani burada gördüğünüz bütün deliklerin içine 6 tane ikili trabzan yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Kahverengi sıranın da sonuna geldim arkadaşlar. Son kutucuğa da 6 tane ikili trabzan yaptıktan sonra başlangıç noktamla birleştiriyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bakın arkadaşlar, az önceki yamukluk bu sırada neredeyse gitti bile. Üstündeki sırayı yaptıktan sonra tamamen kaybolacak.
Şimdi krem rengi ipimle devam ediyorum tekrar. Bir zincir çekip şuradan başlıyorum. Bu altta kalan iplerimi de böyle tutarak altında yürütüyorum. Fazlalığını da daha sonra kesiyorum. Arkadaşlar bu sırayı da sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde sık iğne yaparken tığımıza hiç ilmek almıyoruz. Direkt bu alt sıradan tığımızı geçirip bir tane ipimizi çekip sonra topluyoruz arkadaşlar. Bu sırayı tamamen sık iğne yaparak tamamlayacağız. Bu şekilde devam ediyorum ben. Bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Burada birleştiriyorum tekrar. Şimdi pembe sıraya geçiyorum. Arkadaşlar bakın bu sırada tamamen düz oldu motifim. Artık yamukluk kalmadı diyebilirim. Aynı şekilde bir zincir çekip başlıyorum. Tığımı buradan geçirip ilk ilmeğimi atıp 2 zincir çekiyorum. Arkadaşlar bu sırayı yaparken de yine ilk önce yarım trabzan yapıp sonra kalan iplerimi toplayarak devam edeceğim. Bu şekilde. Bu sıranın da sonuna geldim arkadaşlar. Burada yine motifimin pembe sırasını birleştiriyorum. Bu sıranın da görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. Arkadaşlar son sıramız olan lacivert rengimize başlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Başlayacağım yere sık iğne yapıyorum. Sonra bir tane ikili trabzan. Yine ikili trabzan yapıyorum. Yani toplamda 3 tane ikili trabzan yapacağım. Sonra aynı yere bir tane daha sık iğne yaparak bitiriyorum. Yani
Şu ovalliği verebilmek için sık iğne ile başlayıp 3 tane ikili trabzan yapıp tekrar sık iğne ile kapatıyoruz. Şimdi yan sıraya da geçtiğimde şöyle sık iğne yapıyorum bir tane. Sonra ipime bir ilmek alıp ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü ikili trabzanı da yaptıktan sonra sık iğne ile kapatıyorum. Bakın. Bu şekilde. Tekrar aynı işlemi uyguluyorum. Arkadaşlar son sıranın da sonuna geliyorum. Burayı yaptıktan sonra karşı deliğe tekrar bir sık iğne yapıp burada bütün olmasını sağlıyoruz ve bir zincir yapıp ipimizi kesiyoruz. Mandala motifinin yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Bitmiş ölçüsüne bakalım. Bitmiş ölçüsü de 11 santim. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.